Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel lila rengi bir ipim var. Himalaya'nın ipi 100 gram 285 metre uzunluğu olan bir ip kullanacağım. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. İpimi şöyle kenara alıyorum. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ayarlayalım ilmeklerimizi. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmeklerimizi bu şekilde ayarlayacağız. Modelimiz tam denk gelecek arkadaşlar. Şöyle ayarlayalım. Ben küçük bir anlatım yapacağım. Sayalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir ilmek daha aldım. 19 ilmekle ben modelimi başlıyorum. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bir ters, 3 düz. Bu bir model için arkadaşlar. Bir ters, 3 düz. Bu da bir model için. Yine tekrar ediyorum. Bir ters, 3 düz. İlmek alalım. Bir ters, 3 düz. Tersle başladım burada. Bir ters ilmek de sonuna koyuyorum. Bir de kenar ilmeğini. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyiz. İlmekleri gördüğümüz gibi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir düz, 3 ters. İlmekleri yani tersi ters, düzü düz olarak örelim sıra sonuna kadar. 3 ters, 1 düz. İkinci sıra arka yüzündeyiz. 4 sıra bu şekilde yapacağız. Ondan sonra 4 sırada ayrı bir işlemimiz var. Bu aradaki boşluğumuz oluyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Yine bütün ilmeklerimizi aynı şekilde gördüğümüz gibi bir ters, 3 düz olarak örelim. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Kenardaki tersimi de ördüm. Kenar ilmeğini de ördük. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, 3 ters. İlmekleri olduğu gibi yani tersi ters, düzü düz olarak yine örüyoruz. Son düzümü de ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm.
Bakın 4 sıra aynı şekilde yaptık arkadaşlar. 4 sırayı tamamladık. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyiz. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimiz ters. Bu ters ilmeklerimizi aynı gördüğümüz gibi ters, ön yüzünde ters, arka yüzünde düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, bir kez doladım şu şekilde. Şu düz ilmeğin birincisini örmeden aldım. Arkasındaki 2 düz ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ters, bir doladım, bir ilmek örmeden aldım. Şu düz, üçlü düzün ilk ilmeğini örmeden aldım. Arkasındaki 2 düzü yine düz olarak örüyorum. Bir ters, bir doladım, bir ilmek örmeden aldım. 2 düz ilmek. Bir ters, bir doladım, bir ilmek örmeden aldım. 2 düz ilmek. Bir de sondaki ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Bakın sonunda dolama yapmıyoruz arkadaşlar. Artırma yapmıyoruz yani. Burada da yaparsanız ilmek sayınız artar. Ona dikkat edin. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimizi yine düz olarak ördük. 2 ters ilmek ördüm. Şu doladığım ve örmeden aldığım ilmekleri bakın 2 tane üst üste duruyor. İpi kendimden taraf aldım. Bunları yine örmeden aldım. Bu şekilde. Bir düz, 2 ters. İpi kendimden taraf aldım. Şu doladığım ve örmeden aldığım ilmeği arka yüzünde yine örmeden alıyorum. İp kendimden tarafta. Bir düz, 2 ters. İpi kendimden taraf aldım. Şu doladığım ve örmediğimi tekrar arka yüzünde de örmeden alıyorum. Bir düz, 2 ters. Bu 2 ilmeğimi yine doladığım ve örmediğimi tekrar örmeden aldım. Son düz ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. 7. sıra ön yüzündeyiz. Şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine tersimizi örüyoruz burada. Ters olarak. Şimdi bu dörtlü, bakın 3 düz bir de şu doladığım ilmek var. Onların 2 yönlerini değiştireceğim. Şu baştaki 2'yi aldım. Sol tarafa geçirdim. Diğer ikisini de aldım. Sağ tarafa. Dörtlü ilmeğin çapraz yaptım şu şekilde. İlk ikisini düz olarak örüyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Şu ikisini bir alarak düz ördüm ve kesmiş oldum yani. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bir ters. Bu 4 ilmeğe geldiğimde bakın bunu önden aldım. Şu ikisini önden aldım. Sol tarafa çevirdim. Diğerini de arkadan aldım. Sağ tarafa. Yönlerini değiştirmiş oldum. Yerlerini pardon. 2 düz örelim. Şu öndeki 2 ilmeği düz olarak ördüm. Bu ikisini birden düz örerek kesmiş oldum. Bir ters. Aynı işlemi yapıyoruz yine. Baştaki 2 taneyi önden sol şişimi aldım. Arka taraftaki ilmeğimi de arka taraftan aldım. Sol şişimin önüne taktım. 2 düz ilmek örelim. Sonra şu ikisini bir düz olarak örelim ve kesmiş olalım yani. Bir ilmek eksiltmiş oldum. Bir ters. Aynı işlem. İlmeklerin yerlerini değiştiriyorum.
Şu şekilde 2 düz örüyorum. Diğer ikisini de birlikte düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir kenar ilmeğinden ördükten sonra işte 7. sırayı tamamlamış olduk. Şimdi 8. sıra arka yüzündeyiz modelimizin. 8. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki düz ilmeğimizi düz olarak ördük. Bakın burada 3 tane ters ilmeğimiz var. Üçünü aldım şişime, sağ şişime. Önden yani arka taraftan şu ilkini sol şişime aldım. Önden de kendimden tarafta şu ikisini aldım. Sol şişime tekrar taktım. Şöyle bir görüntü oldu. Bu 3 ilmeği de tek tek ters olarak örelim. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. Bir düz ilmek ördüm. 3 terse geldiğimizde ilmeklerin yerini değiştireceğim. Arka taraftan bakın şu birinci ilmeğimi aldım. Arka taraftan sol şişime taktım. Önden de diğer ikisini aldım. Sol şişime taktım. 3 ilmeğimi de tek tek ters olarak örüyorum. Bir düz 3 ters ilmeğimi aldım. Bu şekilde bakın. Bir tanesini şuradan sol şişime aldım. Önden de diğer ikisini aldım. Çapraz yaptım yani şu 3 ilmeği. Daha sonra bunları tek tek ters olarak örüyorum. 3 ters olarak ördüm. Bir düz ördüm. Son kez yapalım. Şu baştakini terslerin yani baştakini aldım sol şişime. Diğer ikisini de sağ tarafa çevirmiş oldum yani. Bunun ikisini de bunları tek tek düz olarak örelim. Pardon, ters olarak örelim. 3 ilmek ters ördüm. Kenarda bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 8 sıradan tamamlamış olduk modelimizi. Bakın model böyle arkadaşlar. Tabii ki ilerledikçe model kendini gösterecek. Harika bir model. Ara boşluğunu ben şöyle 4 sıra ilmekleri gördüğümüz gibi yani bir düz, 3 bir ters, 3 düz, bir ters, 3 düz ön yüzünde, arka yüzünde de bir düz, 3 ters, bir düz, 3 ters örerek 4 sırayı tamamlayalım. Siz isterseniz 2 sıra yapabilirsiniz, 6 sıra yapabilirsiniz. Ama benim tercihim 4 sıra. 4 sıradan harika bir görüntü oldu. İdeal bir ara boşluğu oldu. Bakın şöyle. Bunda da yine 4 sıradan yapmış olduğum modelin ilerlemiş hali böyle arkadaşlar. Bunu beraber yaptık. Modeli bir kez anlatmış oldum. Zaten bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar, bugünkü modelimiz. Lastik istemeyen bir model. Bakın zaten kendi lastik gibi olduğu için lastik istemeyen bir model. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Böyle bir görüntüsü var. Evet, kenar ilmeklerimiz. Bu modelden çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Yani atkı, bere yapabilirsiniz bu modelle. Yelek, hırka, bluz, süveter yapımında. Yani kadın, erkek hepsinde kullanılabilecek çok amaçlı harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bugünkü modelimiz böyleydi arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.